Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi elbiselerimizi, hırkalarımızı, tulumlarımızı süsleyebileceğiniz şöyle kirazlarımızdan yapacağız bu videomuzda. Bunun için kırmızı, yeşil renk ipimize ve bir adet de tığ ve bir iğneye ihtiyacımız var. Şimdi kiraz yapımına başlayabiliriz. Öncelikle kiraz yapımına sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine bir zincir çekiyoruz. Daha sonra 4 tane sık iğne yapacağız. 2 3 ve 4. Ben şimdi ilk olarak bu elbiseme göre yaptığım ölçüdeki kirazı size göstereceğim. Daha sonra da farklı bir tığ numarasıyla yaptığım kirazı göstereceğim. Çünkü şöyle bir şey var. Yapacağınız modele göre ip kalınlığı değişkenlik gösterdiği için modelinizi, yani şu kirazların ölçülerini küçültmeniz gerekiyor. Bu yüzden de normalde mesela kiraz yaparken 6 ya da 8 tane sık iğne yapabilirsiniz. Ama elbisemize büyük olacağı için bu ölçü 4 tane sık iğne bu elbisemiz için kiraz ölçüsüne yeterli olacaktır. Şimdi 4 tane sık iğne yaptık. Bu şekilde sihirli halkamızı kapatıp şöyle ilk zincirin tepesine batıp sıramızı kapatıyoruz. Şimdi bir zincir çekip her boşluğa 2 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde 1 2 3. Biraz küçük olacağı için ilk sırada zorlayacaktır ama daha sonra ikinci sırada toparlayacaksınız. Daha rahat örülecek. Yedi ve 8. Yine ilk zincirimizin tepesini bu şekilde batıp sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve her boşluğa birer tane sık iğne yapıyoruz. Böylelikle 8 tane yine sık iğnemiz olmuş oluyor 3. sıramızda. 8'e tamamlayalım. Videomuza devam edelim. Şimdi 4. sıramızdayız. İlk 4 tane sık iğneden sonra her boşluğa 2 tane battık ikinci sıramıza. Sonra her boşluğa birer tane batıp 3. sıramızı oluşturduk. Şimdi yine her boşluğa birer tane 8 trabzanımızı yapıyoruz. Pardon, 8 sık iğnemizi yapıyoruz. Ve 8. sık iğnemizi yapıp sıramızı kapatıyoruz. Şimdi şöyle bir zincirimizi çekip kesme işlemi yapacağız. Şöyle bir ipimizi bırakmıyoruz. Yine ikinci boşluğa batıp bu 3 ilmeğimizi bir alıp kesiyoruz. Daha sonra hemen yanından yine bir ilk boşluğa batıp ipimizi çekiyoruz ve ikinci boşluğa batıp ipimizi çekip sıramızı, yani 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. Aynı şekilde bir tane daha yine 2 ilmeğimizi bu şekilde geçirip kesiyoruz ve şurada son bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Ve yine ipimizi kestik. Şimdi bu ipi uzun bir şekilde kesiyoruz. Ve kirazımızın içerisine biraz elyaf koyacağız. Elyafımızı koyalım ve son işlemine kirazın geçelim. Uzun bıraktığımız ipimizi iğnemize geçirdik. Burada kirazımızı kapatırken şöyle her boşluğa bir kere ipimizi geçiriyoruz. Bu şekilde altta kalan boşluğu da kapatmış oluyoruz.
Şimdi hemen ortadan şöyle ilk yaptığımız hani 4 sık iğne vardı ya, onun hemen ortasından iğnemizi geçireceğiz. İpimizi bu şekilde ortadan geçirdikten sonra çektiriyoruz ve kirazımıza bu yuvarlak hali verdikten sonra şöyle şu boşluktan bir kere daha geçiriyoruz ve ipimizi bu şekilde bırakıyoruz. Çünkü bu yeşil ipimizle kırmızı ipimizi bağlayacağız, sabitleyeceğiz. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapıyoruz ve yeşil ipimizle olan kısmına geçebiliriz. 2 tane kirazımızı yaptıktan sonra şimdi sap kısmını yapacağız. Bunun için de yeşil ipimizi önce bu kısımdan zincir çekmeye başlamadan önce biraz paylı bırakıyoruz. Çünkü kirazlarımızı birleştirirken bu kısım bize lazım olacak. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde toplam 40-50 tane zincir çekelim ve videomuza bu şekilde devam edelim. 40 tane zincir çektim ve fiyonk yapacağız. Ben size 2 tane yapım şeklini göstereceğim kiraz sapı için. Bir fiyonklu olarak, bir de birazdan bir tane daha yapacağımız, daha kalın iplerle yapacağımız modelde göstereceğim. Şu an benim için bu elbise için 40 zincir yeterli oldu. Siz yine kendi istediğiniz gibi zincirinizi uzatabilirsiniz. Bu şekilde bir fiyonk yapıyorsunuz ve daha sonra hemen şuradan da artık zincirimizi kapatabiliriz. Çünkü normalde eğer yetmeseydi uzatırız diye kapatmamıştık. Şimdi buradan ipimizi iğneye geçiriyoruz. Ve bu kirazımızın şu alt kısımda, bu ilk başladığımız kısmı alt kısım olarak bırakacağız. Üst kısmı şuradan geçiriyoruz ve tam şu kırmızı ipi çıkardığımız yerden kirazımızın iğnesi, sapın iğnesini geçiriyoruz ve iyice çektikten sonra bu yeşil ipimiz ve kırmızı ipimizi bağlıyoruz. Sıkıca bağlıyoruz ve şuradan ipimizi kesip tığ yardımıyla şöyle iplerimizi içeri alıyoruz. Böylelikle hem sapı sabitlemiş oluyoruz hem de bu şekilde ipleri de yok etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi ilk sapımızı yaptık. Şimdi ikinciyi de yapalım. Şöyle yine iğnemize ipimizi geçirelim. Ve yine kirazımızın bakın üst kısmı burası, ilk başladığımız kısmı alt kısımda bırakıyoruz ve yine aynı kırmızı ipi çıkardığımız noktadan şöyle sapını geçirip yeşil ipimiz ve kırmızı ipimizi bağlayıp aynı işlemi yapıyoruz. 2 kere düğüm attık ve ipimizi kesip tığ yardımıyla iplerimizi yok edeceğiz. İçeri alacağız yani. Bunlardan anahtarlık yapabilirsiniz, süsler yapabilirsiniz. Sadece elbise süslemesinde değil ama benim elbise süslemesinde çok hoş duracağını düşündüm ve hırkalarda da gerçekten çok hoş durabilir. Bu şekilde. Evet, kirazımız bitti. Bunu da buraya sabitleyeceğiz. Ve elbisemiz artık kirazlı elbise olarak süslenmiş olacak. Şimdi diğer ipimizle ve diğer tığ numaramızla kiraz yapımına geçelim. Yapacağımız model fiyonklu olan değil, bu şekilde
Bir de saplı modelden örnek vereceğiz. Hani isterseniz bu şekilde fiyonk da yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde sadece tutamaçlı olarak kirazdan da yapabilirsiniz. Şimdi ilk yaptığımız ve şimdi yapacağımız tığ numaralarını videonun altında sizinle tekrar paylaşacağım. Şimdi yine sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine bir zincir çekiyoruz. Ve sihirli halkanın içerisine toplam 6 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yaptık. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz ve yaptığımız ilk boşluğa bu şekilde tığımızı batıp sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve her boşluğa 2 tane sık iğne yapıp toplam 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Şimdi 6 tane yaptık. Bir 6 tane daha sık iğnemizi yapalım. Videomuza devam edelim. 12 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen yine ilk boşluğumuza batıp sıramızı kapatıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şimdi bu sıramızda her boşluğa birer tane sık iğne yapıyoruz. Yani 12 sık iğnemizi bu şekilde her boşluğa batarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde 12 sık iğnemizi yapalım. Sıramızı yine ilk boşluğumuza batarak bitiriyoruz. Ve şimdi son bir kere daha yine her boşluğa birer tane sık iğne yapacağız ve kesme işlemine geçeceğiz. Bu şekilde her boşluğa birer tane yine sık iğnemizi yapalım ve kesme işlemimize geçelim. 12 sık iğnemizi yaptıktan sonra yine ilk boşluğumuza batıp sıramızı kapatıyoruz. Şimdi kesme işlemi yapacağız. Yine bir zincir çekiyoruz ve boşluğa batıp tığımızla ipimizi çekiyoruz. Kapatmadan diğer boşluğa batıp bu şekilde 3 ilmeğimizi bir alıyoruz. Ve yine hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. İpimizi çekiyoruz ama kapatmıyoruz. Yanındaki boşluğa batıp bir kere daha kapatıyoruz. Yine aynı şekilde kapatma işlemimizi yapıyoruz. Şuradaki ipimizi kesebiliriz. Bu şekilde kestiğimizde 6 tane ilmeğimiz yani sık iğnemiz kalmış olacak. Ve sıramızı kapatıyoruz. Şimdi ipimizi kestikten sonra bu şekilde kesip çıkarıyoruz. Artık yine iğnemize ipimizi geçiriyoruz. Bu şekilde ve öyle elyafımızı da dolduralım. Kirazımızın içerisine elyafımızı da dolduralım kapamadan önce. Elyafımızı koyduk. Daha sonra şimdi iğne ile yine aynı işlemi yapacağız. Şöyle etrafındaki boşluklardan şöyle kapatacağız alt kısmımızı. Şimdi yine hemen orta kısımdan en uç noktadan iğnemizi çıkarıp bu şekilde ipimizi çekeceğiz. Ve kirazımız gördüğünüz gibi oldu. Şimdi şuradan hemen bir boşluktan başka bir boşluğa çıkarıyoruz. Çünkü yeşil ipimizle bağlayacağız.
Ve kirazımız tamam. Bir eşi de yapılmıştı. Şimdi yeşil ipimizle şu sap kısmı, böyle fiyonklu değil, sap kısmında nasıl yapacağınızı göstereyim. Yine aynı şekilde paylı bırakıyorsunuz ipimizi ve ilk şöyle düğümümüzü atıyoruz. Yine 14 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektik. Bu zinciri çektikten sonra hemen dibine değil, yanındaki zincirimize batıp bir sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki zincire yine batıp bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve son olarak yine bir kere daha şöyle yanındaki zincire batıp bir sık iğne daha yaptık ve 10 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu kadar. Şimdi yine bunu ipimizi biraz paylı kesiyoruz. Ve kirazımızın parçalarını şimdi bu şekilde düğümümüzü de çıkarıp birleştirebiliriz. İpimizi iğnemize geçirdik ve yine yaptığımız gibi bu düzgün olan kısım, yani başladığımız kısmı alt kısım olarak bırakıp hemen şu yan kısımdan kırmızı ipi çıkardığımız boşluğun içerisine şu kirazımızın sapını geçiriyoruz. Bu şekilde çektiriyoruz biraz da ve şimdi iğnemizi çıkarıp yine kırmızı ipimiz ve yeşil ipimizi bağlıyoruz, sabitliyoruz. İpimizi ikisini de çok az şöyle şu kadar paylı kesiyoruz ve ince bir tığ yardımıyla yine şu boşluğun içerisinden iplerimizi bakın bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde ilkini geçirdik. Şimdi hemen ikincisini yapıyoruz. Yine aynı şekilde düzgün olan kısmı alt kısma bırakıp burayı yine kirazımızın sapı için ayırınca kırmızı ipimizi çıkardığımız yerden yeşil ipimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde ipimizi iyice çekip kırmızı ipimizle bağlıyoruz. Ve yine aynı ilk yaptığımız gibi biraz ipimizi şöyle paylı kesip tığ yardımıyla iplerimizi içeri alıyoruz. Böylelikle iki türlü de kirazımızı yapmış olduk. Hem fiyonklu hem de bu şekilde saplı olarak iki türlü kiraz yapmış olduk. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.